Herkese merhabalar, Güzelsi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber düz, parçalanmamış yani modeli olmayan kalıp üzerinde serileme çalışmasının nasıl yapıldığını göreceğiz. Videomuzda öncelikle neye göre yol almalıyız, ölçülerimizi neye göre vermeliyiz ve bu ölçüleri nasıl elde ediyoruz aşamalarına değineceğiz. Uygulamalı bir şekilde 38 bedenden 40 bedene genişleme yapacağız. Sonra da 36 bedene daralma yapacağız. Biliyorsunuz serileme kendi içinde başka bir dünya. O nedenle bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde başka videolarımız daha gelecek. Videomuzu serileme konusuna giriş olarak düşünün ve önemseyin. Çünkü burada anlattıklarımız havada kalırsa parçalı kalıplarda sıkıntı yaşarsınız. Yapacağımız serileme çalışmasını pratik beden üzerinde uygulayacağım. Fakat burada yaptığım hesaplamalar ve ayrıntılar diğer serilemeler için de geçerli olacak. Bugün en basit, en düz kalıp üzerinde uygulama yapacağız. Mantığı kavrayacağız. Sonraki günlerde de parçalı kalıplar üzerinde çalışacağız. Bedenimizin serilemesini 4 santimlik farka göre yapacağız. Yani kalıbımız 4 santim büyüyecek ya da 4 santim küçülecek. Sizin de bildiğiniz gibi 4 santimlik fark beden tablolarında standart bir farktır. Fakat beden çok büyüdüğünde 6 santime genişleyebilir ya da sizin çalışmanıza göre daha farklı bir beden farkı söz konusu olabilir. Eğer öyle bir durum söz konusuysa birazdan anlatacaklarım farklı büyüme tablolarına göre de geçerli. Sadece değerleriniz değişecek. Evet, kalıbımızı kaçlık farka göre serileyeceğimizi anladık. Şimdi de bu farkı bir küçük ya da bir büyük bedene nasıl dağıtacağız onu görelim. İlk olarak kalıbımız çok basic bir kalıptı biliyorsunuz. O nedenle benim elimde bir ön beden ve bir de arka beden olmak üzere iki ayrı parçam var. Peki kaç santim genişleme ya da daraltma yapacaktım ben? 4 santim. Elimde 4 santimlik farkım var ve iki ayrı parçam var. Şimdi benim bu farkı hem ön bedene hem de arka bedene eşit olarak dağıtmam gerekiyor değil mi? Bir yere fazla, bir yere eksik verirsem kalıbımı eşit şekilde genişletemem ya da daraltamam. O nedenle iki ayrı parçam olduğu için 4 santimi ikiye bölüyorum. 4 santimin yarısını ön bedenime, yarısını arka bedenime paylaştırıyorum. Yani ön bedenim ve arka bedenim ayrı ayrı 2 santim büyüyecek. Buraya kadar tamam. Sonrasında ön bedenime ve arka bedenime şöyle bir bakıyorum. 2 santim 2 santim büyümüşler. Ama bu 2 santimin de dağılması gerekiyor. Çünkü benim ön bedenimde iki ayrı sağ ve sol olmak üzere yan dikişim var. Arka bedenimde de aynı şekilde iki ayrı yan dikişim var. O zaman ben bu 2 santimi de sağ ve sol olmak üzere eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Ve yan dikişlerimin 1 santim genişlemesini ya da 1 santim daralmasını sağlıyorum. Böylece kalıbımızdaki temel farkı eşit bir şekilde dağıtmış olduk. Gelelim yaka ayrıntımıza. Yaka genişliğimizi temel kalıbımızda nasıl buluyorduk? Göğüs genişliğimizi 20'ye bölüp 3 ekliyorduk. Ben bu hesaplamayı 36, 38 ve 40 beden için tek tek yaptım. Gördüğünüz gibi bedenlerim arasında 2 milimlik bir oynama söz konusu. Bedenimiz genişliyor fakat 2 milimlik farkımız aynı kalıyor. Yani 36 bedenimi 38 bedene genişletiyorsam yakamda 2 milimlik bir büyüme olacak. 38 bedenimi 36'ya daraltıyorsam yakamda 2 milimlik bir küçülme olacak. Ölçü dağılımımıza baktık. Şimdi de uygulamayı yapacağımız kalıpta olması gereken özelliklerden söz edelim. Arkadaşlar öncelikle serilemesini yapacağımız kalıba dikiş paylarınızı vermelisiniz. Çünkü serileme her zaman dikiş paylı kalıba yapılır. Dikiş payı verilmemiş kalıba yapılmaz. Yoksa her bedende dikiş payı vermek zorunda kalırsınız. Dikiş paylarınızı verdikten sonra ise kalıbınızı kartona birebir yansıtarak muntazam bir şekilde temizlemeli ve kalıbınızı serilemeye hazır hale getirmelisiniz. Kalıbınızın kartonda olması serilemenin düzgün ve rahat ilerlemesini sağlayacak. Genel ölçü dağılımını yaptık, serileme mantığını kavradık, karton kalıbımızı hazırladık. Öyleyse başlayalım. Bedenimin ön kopyasını aldım. Bu kopyamın üzerinde ilk olarak genişleme yapacağız ve kalıbımızı 40 bedene serileyeceğiz. Öncelikle serilemeyi doğru ve düzgün yapmak adına yaka ucuma, omuz ucuma, kol altıma ve eteğimin yan dikişindeki uç kısmına düz boy ipimden faydalanarak geçişler vermem gerekiyor. Bu geçişler tam uç kısmın olduğu yerde 90 derecelik açıyla dik bir biçimde birbirlerini kesmeli. İlki düz boy ipi gibi aşağı ve yukarı, ikincisi ise sağa ve sola uzanmalı. Artı şeklini bize veren bu geçişlerin merkez noktası tam olarak kalıbımızın uç kısımları olmalı. Burada merkez kısımların uç kısmına oturduğuna çok dikkat etmeliyiz. Eğer kayma yaparsak serilemelerimiz yanlış olacaktır.
90 derecelik geçişlerimizi tabii ki düz boy ipimizden yardım alarak yapıyoruz. Düz boy ipimizi uç kısımlara yansıtıyor ve uç kısmın olduğu noktadan yine düz boy ipimizden faydalanarak 90 derecelik açı ile kesişen ikinci çizgimizi de atıyoruz. Bu çizgilerin aşağı yukarı olanına Y, sağa sola doğru uzananına da X adını verelim. Düz boy ipimizin uzak kaldığı noktaları yakınlaştırmak adına bedenin içine düz boy ipimizi taşıyabiliriz. Kalıbımda genişleme ve daralma yapacağım noktalarıma geçişlerimi verdim. Serilemeye yakamı genişleterek başlamak istiyorum. Bunun için yukarıya doğru uzanan Y çizgisi üzerinde merkezden yukarıya doğru 2 milimden nokta alıyorum. Bunu yaparken gönyemin orta çizgisini X çizgisine birebir yerleştiriyorum ve merkezden yukarıya noktamı atıyorum. Neden 2 milimlik bir ölçü kullandığımızı zaten biliyorsunuz. Biraz önce hesaplamalarımızı yapmıştık. Kalıbımızın yakası 38 bedenden 40 bedene genişlediğinde 2 milimlik bir genişleme gösteriyordu. Burada o genişlemeyi nasıl yerleştireceğimizi görüyoruz. Yukarıya doğru Y çizgisi üzerinde 2 milimden noktamı attım. Ama bu nokta genişleme noktam değil, genişlemeye yön veren noktam. Bu noktamı dışa doğru kaydırmam lazım ki yakamın ovalliği otursun. O nedenle bu sefer noktamın olduğu Y çizgisinin üzerine gönyemi 90 derecelik açıyla yerleştiriyorum ve biraz önceki noktamı paralel bir şekilde yine 2 milim dışarı doğru kaydırıyorum. Yaka noktamı attım. Omzuma geliyorum. Aynı işlemi aynı şekilde burada da yapıyorum. Merkez noktamdan Y çizgisi üzerinde 2 milim yukarı çıkıyorum. Bu noktamı da dışarı doğru taşıyacağım tabii ki. Fakat buradaki ölçüm 45 milim olacak. 2 milimlik ölçü sadece yakamın genişlemesi içinde. Omzumda da merkezden 2 milim çıktım ama bu çıkış yakamı karşılamak adına, yana doğru genişlemek adına değil. Peki 45 milimlik ölçüyü nasıl buldum? O da şu şekilde arkadaşlar. Standartta omuz ölçüleri bedene göre yarım santim genişler ya da daralır. Yani sizin beden tablonuzda 36 bedenin omzu 38,5 santimse 38 bedenin omzu 39 santimdir. 38 bedenin omzu 39 santimse 40 bedenin omzu 39,5 santimdir. Burada verdiğim ölçüler genel ölçüler, çoğunluğa ait ölçüler. Tabii ki kişiye özel çalışmalarda farklı olabilir. Daha geniş ya da daha dar olabilir. Biz tamamıyla standartlardan bahsediyoruz şu an. Burada verdiğimiz ölçülere göre demek ki benim omzum yarım santim genişleme gösterecek. Fakat yarım santim tüm omzum için biz serilemeyi tek omuz üzerinde yapıyoruz. O zaman bu ölçünün yarısı olan 25 milim genişlemeli, yani benim 40 bedenime ait omuz ölçüm 38 bedenimin yarı omuz ölçüsü artı 25 milim olmalı. 38 bedenimin omzu 39 santimdi. Yarısı 19,5 santim eder. O zaman 19,5 santime 25 milim ekliyorum. 19,75 santimlik 40 bedenime ait yarı omuz ölçümü buluyorum. Ama ben yakamdan 2 milim dışarıya çıkmıştım. Yani omzumu kısaltmıştım. O zaman 25 milimlik ölçüme bir de eksilttiğim 2 milimlik ölçüyü ekliyorum. Böylece 45 milimlik omzuma ekleme yapacağım ölçüyü buluyorum. Gönyemi alıyorum. Noktamı karşılayacak şekilde Y eksenimin üzerine yerleştiriyorum ve 2 milim yukarı çıkarak attığım noktayı birebir 45 milim dışarıya taşıyorum. Bu taşınan noktalar tam olarak birbirine paralel olmalı, aşağı yukarı kesinlikle kayma olmamalı. Omzumu oluşturan noktaları belirledim. Şimdi de bu iki noktayı düz cetvelimle birleştiriyorum.
Bir de omzumun uç kısmından 90 derecelik geçiş vereyim kol evim için. Evet, omuz hattımı oluşturdum. Buradan kol altıma geçiyorum. X çizgim üzerinde merkezden dışarıya doğru 1 santimden nokta atıyorum. Biliyorsunuz yan dikişlere 1 santim genişleme veriyorduk. 1 santimden noktamı attım. Şimdi de gönyemi X eksenime birebir yerleştirerek paralel bir şekilde 1 santimden attığım noktamı 3 milim aşağıya kaydırıyorum. Böylece kol altımdan 3 milim aşağıya 1 santim dışarıya genişleme sağlamış oldum. Geçiyorum kalıbımın etek kısmına. Burada X ekseni üzerinde yan dikişten 1 santim dışarıya nokta atıyorum. Daha sonra o noktadan aşağıya dik bir şekilde 25 milimlik iniş yapıyorum. Aynı inişi ön ortamdan aşağıya da veriyorum ve bu noktaları düz bir şekilde birleştiriyorum. Yani kalıbımın etek kısmını aşağıya doğru 25 milim genişletiyorum. Etek ucumda ve yan dikişimde de genişleme sağladığıma göre artık 38 beden karton kalıbımı alıp noktalarımı birleştirebilirim. Şimdi bu işlemi gerçekleştirirken neden kalıbınızın kartondan olması gerektiğini çok iyi anlayacaksınız. İlk olarak yaka hattımı oluşturmak istiyorum. Bunun için 2 milim genişlettiğim noktamı baz alarak kalıbımı yeni omuz çizgime yerleştiriyorum. Bu oturuş tam ve düzgün bir biçimde olmalı, kayma olmamalı. Benim kalıbımda ön yakam ve arka yakam beraber ama sorun değil, önemli olan hattı görmek. Delikler kalıbıma yol gösteriyor. Sizin kalıbınız birebir olduğundan hemen yaka geçişinizi ön ortaya doğru vereceksiniz. Bakın kalıbımı kaldırdığımda nokta nokta şeklinde 40 bedenimin yaka hattı belli oluyor. Fark ediyorsanız bir süre sonra ön ortaya doğru birebir ilerlemiş. Geçişim nokta nokta kalmasın, netleyeyim. Sizde ön ve arka bir değilse buna gerek kalmayacak. Hattınız ilk çizişte kendini gösterecek. Evet, yaka oyuntum ortaya çıktı. Gelelim yan dikişimize. Burada da ilk olarak kalıbı etek ucumdaki noktaya ve yeniden çizdiğim bel çizgime yerleştiriyorum. Tabii ki kol altı noktamı da dikkate alıyorum ve yan dikiş hattımı yeni bedenime yansıtıyorum. Üst noktaya kadar çekmiyorum çizgimi. Hattımı biraz uzattıktan sonra kalıbımı kol altındaki noktaya göre yeniden yerleştirip çizgimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi kalıbımın karton olması geçişlerimi çok kolaylaştırıyor. Yan dikiş hattım da bitti. Şimdi de kol evimizi şekillendirelim. Bunun için kalıbımı yeni omuz çizgime birebir yerleştiriyorum. 90 dereceden verdiğim geçişime dikkat ediyorum. Kayma yapmamaya özen gösteriyorum. Kalıbım tam olarak oturduğunda kol evimi omuz hattımdan aşağıya bir miktar şekillendiriyorum. Daha sonra kalıbımı kaldırıyorum. Kol evindeki noktaya göre yeniden yerleştiriyorum. Yerleştirirken üstten gelen kol oyuntusunu yakalıyorum. Ve kol altımdan yukarıya doğru çizgilerin birbirlerini tamamlamasını sağlıyorum.
Böylece bedenimin kol evini şekillendirerek 40 bedene göre serilememi bitirmiş oluyorum. Kurşun kalemle çizili olan bedenim 38 beden, kırmızı kalemle çizili olan bedenim 40 beden. Arkadaşlar burada bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Bedenimi aşağıya doğru 25 milim uzattım farkındaysanız. Bazı kalıplarda, bazı serilemelerde bu şekilde olmuyor. Bedeni aşağıya doğru 25 milim uzatmıyorlar. Ama ben burada bu ayrıntıyı da göstermek istedim. Siz isterseniz 25 milim belinizden uzatabilirsiniz ya da uzatmayabilirsiniz. Bu birazcık size kalmış. Çünkü hani 25 uzadığında belki kalıbınız gittikçe büyüyebilir. Bu nedenle serilemenizi yaparken her bedende 25 milim küçültmek, daraltmak ya da 25 milim belden aşağıya genişletmek zorunda değilsiniz. Bu kısım birazcık size kalıyor. Hani belki ne bileyim 2-3 bedende bir 25 milimlik bir fark sağlarsınız. Onu birazcık kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada teknik olarak gösterimini yaptım. Bu kısmı size bırakıyorum. Evet, 38 beden olan kalıbımı 40 bedene genişlettim. Bir de 38'den 36'ya kalıbımızı nasıl daraltacağız onu görelim. Öncelikle yakamdan başlıyorum. Genişleme yaparken 2 milim yukarı çıkmıştım. Bu sefer Y çizgim üzerinde merkezden 2 milim aşağıya inerek noktamı atıyorum. Daha sonra Y eksenine gönyemi yerleştiriyorum ve noktamı 2 milim ön ortaya doğru taşıyorum. 90 derecelik açılarıma, gönyemin duruşuna çok dikkat ediyorum. Bakın gönyemin orta çizgisiyle Y eksenim birebir, 0'a 0. Yakamın noktasını belirledim. Şimdi de omuz ucuma geliyorum. Y ekseni üzerinde merkezden aşağıya 2 milimden noktamı atıyorum. Ve o noktayı paralel bir şekilde içeriye taşıyorum. Sizin de fark ettiğiniz gibi 40 beden için yaptığım işlemlerin tam tersini yapıyorum. Yukarıya değil aşağıya, dışarıya değil içeriye. Omuz noktamı da attım. O zaman yaka noktamla da birleştireyim. Omuz hattım ortaya çıksın. Kol evi geçişimi de sağlayayım. ...36 bedenimin omuz kısmı tamam. Kol altıma geliyorum. X eksenimde merkezden 1 santim içeriye nokta alıyorum. Aldığım noktayı yine 90 derecelik açıma dikkat ederek 3 milim yukarı kaydırıyorum. Kol evi kaydırmamı yaptım. Etek ucuma geçiyorum. X eksenimde 1 santim içeriye nokta atıyorum. Sonra o noktayı paralel bir şekilde 25 milim yukarı çekiyorum. ...25 milimlik çıkışı ön ortamda da sağlıyorum ve noktalarımı düz çizgimle birleştiriyorum.
Bel hattım da tamam. O zaman artık hatlarımızı belirleyelim. Yaka hattımla başlıyorum. 40 bedenimde olduğu gibi 36 bedende de yeni omuz çizgime kalıbımın omzunu oturtuyorum. Arkadaşlar burada noktalar çok önemli. 38 beden kalıbının uç noktaları ile 36 beden kalıbının uç noktaları birebir olacak. Bu 40 bedende de böyleydi. Yani 36 bedenin omzu kol evinde 38 bedenin omzundan içeride görünmesi lazım. Küçüldü biliyorsunuz. Evet, omuzdan ön ortaya doğru yaka geçişimi sağlıyorum. Burada sadece omuzdan ön ortaya değil, kalıbı aynı zamanda ön ortadan omuza doğru da yerleştirebilirsiniz. Yani hem üstten hem de ön ortadan geçiş sağlayıp o iki geçişi birbiriyle çakıştırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı kol evimizde yaptığımız gibi. Netlemeyi de yapayım. Yaka geçişimi tamamladım. Yan dikişime geçiyorum. Kalıbımı 1 santim içeriye aldığım noktamdan bel hattıma yerleştiriyorum. Aşağıdan yukarıya doğru geçişimi veriyorum. Daha sonra kol altından hattımı karşılıyorum ve yan dikişimi tamamlıyorum. Kol evime geliyorum. Kalıbımın omzunu 36 bedenimin omuz hattına yerleştiriyorum. Önce omuzdan gelen geçişimi sağlıyorum. Sonrasında da kalıbımı kol altımdaki noktama yerleştirerek yukarıdan gelen kol evi çizgimi tamamlıyorum. Böylece 38 bedenimin kalıbını 36 bedene serilemiş oluyorum. 38 bedenimin ön bedenini önce 40 bedene genişlettim, sonra da 36 bedene daralttım. Böylece kalıbımın ön beden serileme işlemini tamamlamış oldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karton kalıbım yardımıyla hatlarımı düzgün bir şekilde verdim. Burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. 40 bedenden 42'ye serilersem de mi böyle olacak? Evet, böyle olacak arkadaşlar. İlk olarak 40'a serilediğiniz bedeni kartona aktaracaksınız. Kalıbınızı düzgün bir şekilde çizime hazır hale getireceksiniz. 40 beden kopyanızı alıp 42'ye ya da diyelim ki 38 bedene serilemenizi yine karton kalıp yardımıyla yapacaksınız. Her bedenin serisinde mutlaka karton kalıbı kullanmak zorunda mıyız? Kağıttan olsa olmaz mı diyebilirsiniz. Fakat kağıt size sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. O nedenle kartonu tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ön beden serimizi tamamladık. Arka bedenimize geldik. İlk olarak 40 beden çalışalım. Yine ön bedende olduğu gibi kalıbımın uç noktalarına düz ipimden faydalanarak Y ve X eksenlerimi çiziyorum. Yaka ucuma geliyorum. Ön bedendeki gibi 2 milim yukarı, 2 milim dışa doğru çıkıyorum. Yani ön bedenimde nasıl ilerlediysem burada da o şekilde ilerliyorum. Yaka noktamı attım. Omuz ucuma geldim. 2 milim yukarı, 45 milim dışarı noktamı attım. Düz cetvelimle omuz hattımı belirledim. 90 derecelik geçişimi verdim. Kol altıma geliyorum. X eksenim üzerinde 1 santim dışarıya çıkışımı veriyorum ve o çıkıştan aşağıya 3 milimden kol altı noktamı belirliyorum. Etek ucuma geliyorum.
1 santim dışarı çıkışımı veriyorum. 25 milim aşağıya inerek bel hattımı yeniden oluşturuyorum. Ön bedenimde yaptığım bütün iniş çıkışlarımı verdim. Arka bedenimde ön bedenimden farklı olarak bir de arka ortadan 2 milimlik yukarıya çıkış sağlamam gerekiyor. O nedenle arka ortama geliyorum. 2 milimden yukarı noktamı alıyorum. Biraz arka ortadan düz geçiş sağlıyorum. Artık yakam omzumdan bu hatta doğru gelecek. Eğer bu hattı yükseltmeseydim arka ortamın düz geçişi tuhaflaşmaya başlayacaktı. Çünkü biliyorsunuz arka yakamızın gelişi ön yakamız gibi derin ve oval değil. O nedenle burada farklı bir işlem yaptık. Artık geçişlerimizi tamamlayabiliriz. Yine ilk olarak ön yakamı tamamlıyorum. Kalıbımı dışarıya doğru kaydırdığım omuz çizgime oturtuyorum. Üstten geçişimi sağlıyorum. Daha sonra da arka ortaya oturtup yaka hattımı tamamlıyorum. Yan dikişimi ve kol evimi de tamamlıyorum. Böylece arka bedenimi 38 bedenden 40 bedene serilemiş oldum. 36 bedene geçelim. Yakamdan başlıyorum. Y eksenimden 2 milim aşağıya inip paralel bir şekilde o 2 milimi arka ortaya doğru kaydırıyorum. Omuz ucuma geliyorum. Yine Y eksenimde 2 milim aşağıya inip o 2 milime paralel bir şekilde 45 milim içeriye giriyorum. Attığım bu iki noktayı düz cetvelimle birleştirip omuz hattımı oluşturuyorum. Omuz ucumdan 90 derecelik geçişimi veriyorum. Kol altıma geldim. X eksenimde merkezden 1 santim içeriye giriyorum. Paralel bir şekilde 3 milim yukarıya çıkıp noktamı atıyorum. Etek ucuma geliyorum. X eksenimde 1 santimden içeri giriyorum. O noktadan 25 milim yukarı çıkıp bel hattımı tamamlıyorum.
Arka ortama geliyorum. 2 milim aşağıya nokta alıp arka yakama düz geçiş sağlıyorum. Bundan sonrasında artık ne yapacağımı biliyorsunuz zaten. Karton kalıbımı alıp 36 bedenimin hatlarını tamamlıyorum. ...38 bedenin hem ön hem arka kalıbının 36 beden ve 40 beden serisini tamamladık. Böylece serilemelerimizin tüm aşamalarını bitirmiş olduk. Bugün sizlerle beraber en basit, en düz, parçalanmamış beden kalıbında serileme işlemi gerçekleştirdik. Videonun özellikle hesap kitap kısmında kafanız birazcık karışmış olabilir. Bu çok normal. Çünkü serilemede çok fazla matematiksel işlem var. Özellikle böyle sözelciyseniz, matematiğe çok yatkın değilseniz ilk başta birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama böyle birkaç kere izlediğinizde özellikle de kağıdı, kalemi elinize alıp böyle yaka ölçülerini de hesap makinenizde hesaplayarak birebir kendiniz yazarak da çalışırsanız o ölçülerin nasıl ilerlediğini gayet güzel oturtacaksınız. Biliyorsunuz bu video en basit serileme işlemiydi. Ama bu videoda da hesaplamalarımızı konuştuk, hesaplamalarımızı anlattık. Mesela diğer serileme videolarında açıkçası çok fazla hesap kitap işlemine girmeyeceğim. Sizi bu videoya yönlendireceğim. Çünkü gerçekten çok fazla vakit alıyor. Ondan kaynaklı bu videoda anlattıklarımı diğer videolar gelene kadar şöyle bir oturtursanız, içinize sindirirseniz, iyi bir şekilde kavrarsanız diğer parçalı olan kalıplarda serileme işlemini anlamanız, geliştirmeniz çok daha kolay olacaktır. O yüzden bu videoya birazcık özen gösterin. Tabii ki serileme işlemi yapmak istiyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Hep güzel şeyle kalın. Hep bizimle kalın. İnşallah mutlu olduğumuz, sağlıklı olduğumuz çok güzel günlere yürümek dileğiyle. Hoşça kalın.